بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول مدد يا سادات أصحاب مدد يا مشهد بسم الله ما شاء الله Peygamber قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقول اللهم اجعلها مغنما لا تجعلها مغرما. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki biriniz zekat verdiği zaman Allahümme Celle Celaluhu Allahümme tecalna mağnamen Allahümme cealha mağnamen ve la tecalha mağramen. Verilmek, sevmek. Yani Allah hesabını kabul et diye, bize makbul olsun diye, bize ceza olmasın diye şey yapar. Yani tabii herkes zekat verince zekat niyetine veriyor. Allah kabul etsin diye vermesi lazım. قال رسول صلى الله عليه وسلم إن صدقة يبتغى بها وجه الله والهدية يبتغى بها وجه الرسول وقضاء الحاجة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sadaka ile Allah rızası gözetilir. Hediye ile Resulün Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem rızası, ihtiyacın giderilmesi gözetilir. Yani sadaka Allah rızası için, hediye de gene o da makbuldur. Sadaka, hediye Allah rızası için, Peygamber Efendimiz'in hürmetine hacetler olur onunla. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ tasaddakta feamdiha. Peygamber buyuruyor ki sadaka vermek istediğin zaman o sadakayı vermekte acele davran yani. Yani bekletme. Sadaka vereceksen sadaka veremezsen yani bulamazsın birisini. Onu bir kenara koy sadaka olarak. O günün sadakası muhakkak, çünkü sabah evden çıkmadan sadaka vermek lazım. Onu bir yere koyun. O sonraya bırakma diyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İstitmâmul ma'ruf afdal min ibtidâihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki maruf de iyilik yani. Olan bir şeyi teşebbüsü tamamlamak, onu başlamaktan daha fazladır. Yani bir şey yapacaksan onu tamamlaman başlandığından hayırlıdır. Yani o muhakkak bitsin diyor. Yani marufu bırakmayın, yarı buçuk bırakmayın. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emsek aleyke ba'da malik fehuve hayrun leke. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadaka vereceğin zaman malının bir kısmını yanında bırak, bu senin için daha hayırlı olanıdır. Yani sadaka vereceksen gene ihtiyacını olan şeylerde hepsini verme. Sana da lazım olur. O da senin hayrına olur. Yani. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tut'un mesakin mimma ta'kulun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki siz yediğinizi yoksullara yedirmeyiniz. Yani onları yiyecekse onların ayrı verirsiniz. İhtiyaçlarını karşılarsınız. O nasıl yapacaklarsa onlar yaparlar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibda binefsek fetasaddaq aleyha fe inne fadla şey فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فنهى عن أهلك فلذي قرابتك وإن فضل عن شيء عن ذي قرابة شيء فهكذا وهكذا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadaka vermeye ilk önce kendinden başla. Yani para vereceksen 3 kuruşun varsa ilk başta sen ne kadar ihtiyacın varsa onu ver diyor. Kendine sadaka ver diyor buyuruyor Efendimiz'in. Kendinden herhangi bir şey artarsa onu da ailene ver. O da gene aileye ilk başta onların ihtiyaçlarını göreceksin. O da sadaka sayılıyor. Eğer ailenden de herken bir şey artarsa onu da akrabalarına ver. O da gene aileden fazla kaldı paranın olduğu ihtiyacından çok.
O ilk başta, ondan sonra sırayla akrabaya gelir. Eğer akrabalarından da bir şey artarsa, onlardan da yani fazlalık olursa, o zaman onu şunlara, komşularına ve bunlara, seninle ilgisi bulunan kimselere ver. Yani yakın, hangi daha yakınsa onlara başlarsın, sonra daha uzaklara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbda bimen ta'ul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, vermeye önce bakmakla mükellef olduklarına başla. Yani bir şey vereceksin, ilk başta senin yedirdiklerine, onlara baktıkları insanlara ilk başla. Çünkü onları başlamasan, onlar muhtaç kalıp da başkalarına verirsen olmaz. İlk başta etrafındakilerin ihtiyaçlarını karşıla. Ondan sonra yavaş yavaş daireyi büyütürsün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne sadakate ala zil kurba yuda'af ecruha merreteyn. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, akrabalara verilen sadakanın sevabı 2 kat artılır. Yani akrabalarına, ailesine veren o sevap, yabancı öğrenciden 2 misli daha sevap kazanmış olur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dînârun enfakta fi sebillah ve dînârun enfakta fi rakabetin ve dînârun tesaddakat biha ala miskin ve dînârun enfakta ala ehlik a'dâmu ecren ala enfaktuhu ala ehlik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Allah yolunda harcadığın 1 dinar, Allah rızası için, bir köleyi azat etmek için harcadığın 1 dinar, o da çok büyük bir sevaptır. Bir yoksula tasaddukta bulunduğun 1 dinar ve ailene harcadığı 1 dinarın, 1 dinardan sevabı en fazla olanı ailenin harcadığın dinardır. Yani o bütün dediklerimiz büyük sevaplar var ama en hayırlısı, en makbulu ailene harcadığın şeydir. Ailenin fakir, muhtaç olup da başkasına vermen, daha fazla kazanman, ailene ihtiyacını karşılarsan o daha faziletli oluyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadakatu ala dirrahim sadakatun vasiletun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, akrabanın akrabaya verdiği sadaka hem sadaka hem de sıla-i rahimdir. Yani 2 misli oluyor. Sıla-i rahim de çok büyük şeydir, emirdir. Yani Allah azze ve celle'nin emridir. Sıla-i rahim etmek. Onun için hem akrabaya yardım ettiğin vakit hem o sadakalı hem sıla-i rahim 2 kazanmış olsun. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem as-sadakatu alel miskin sadakatun ve hiye ala dirrahim ithnatan sadakatun ve silatun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yoksula ve sadaka vermek bir sadakadır. Yani fakire bir sadaka verdin, bir sadaka sayılıyor. Akrabaya sadaka vermek ise hem sadaka hem sıla-i rahim olmak üzere 2 sadakadır. Yani 2 misli olur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdalud denanir dinar yunfiquhu racul ala ayalihi ve dinar yunfiquhu racul ala dabbeti fi sebilillah ve dinar yunfiquhu racul ala ashabi fi sebilillah azze ve celle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinarların en fazlası, dinar dedi tabi biliyorsunuz, para, altın olarak oluyor eski zaman. Şimdi gene dinar olarak bazı yerlerde dinar diye paranın adı oluyor. Dinar en fazileti olan kişinin ev halkına harcadığı dinar. Yani ilk o harcadığı para ev halkına, o en hayırlısı odur. Ondan sonra Allah yolunda kullanıldığı hayvana harcadığı dinar, yani savaş için, şey için, Allah rızası için bu hayvana bakıyor, onu tımarını yapıyor, yapıyor. O da 2. derece alıyor. Yine Allah yolunda dava arkadaşlarına harcadığı dinardır. Allah Azze ve Celle'nin rızası için bu insanlar o yoldadır diye onlara harcadığı masraf da o da 3. şey oluyor, faziletli olan. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdal sadaka en tasaddaka ve ente sahihun şahihun
تأمل الغنى وتخشى الفقر وتمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان كذا. Peygamber buyuruyor ki sadakanın en faziletlisi sıhhatin yerinde iken, yani tam sağlıklı sıhhattayken, hiçbir şeyin yok, kuvvetin yerinde, sıhhatin yerinde, her şeyin yerinde, dünya malına karşı aşırı istekliyken, yani o sıhhatlar, insan ölümü hiç düşünmez vakit, daha çok yaşayacağım diye dünya malına çok istekli oluyor insan o vakit. Zenginliği umut, fakirlikten korkarken verdiğin sadakadır. Yani zenginlik olacak sadaka verirsem azalır diye korkar, fakirlikten korkar. O verirsen o sadaka en faziletli, makbul sadaka odur. Bunlar böyle bu en hayırlısı odur. Sadakanı can boğaza gelip de yani tam son nefeslere gelmiş, artık her taraf bitmiş, doktorlar bunda bir şey kalmadı. Eskiden adam vefat edeceği vakit gelirlerdi. Sen hakkını helal, o da bilirdi hakkını helal. Şimdikiler hastaneye götürüyorlar, ağzına burnuna bir şey takıyor, ne konuşabiliyor, ne edebiliyor, daha yaşayamayacağını zannediyor. Ama öteki türlü böyle can boğaza gelmiş, sen etrafta kalan hakkını helal et, şey yaptın diye yatarken şu filan canın olsun diyor. Tam yani can çıkarken bu da filanın olsun deyince kadar geciktirme diyor. Dikkat et, o şeyler zaten olanın olmuştur. Yani sen dediğin şeyler zaten onlarındır. Sen artık son nefeslerini şey yapıyorsun. Onun için sıhhatine erken vermek en hayırlısı odur. Allah verdirsin inşallah hepimize. Sadaka Resulullah fîmâ kâle ve kemâ kâle. Ziyade şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ashabi kiram. Cemiyel enbiya ve murselin kudama şer'a emmet arba'a. وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقشبندية عليه خاصة إمام الطريقة وغوث الخليقة خواجة بهاء محمد ويوسف البخاري سيدنا عبد الخالق الزواني مولانا الشيخ شرف الدين دارسانا ما شاء الله فعزاسانا ما شاء محمد الحقاني وسائر سادات والصديقين ومن أحفظت وجوارهم حسين وفزا فادي والأخوكان حاج مصطفى تراب جملة من geçmiş şeref için şehit şuhadlarının için hayrına gelmesi şerlerle kalması için daha Teala Fatiha mübarek olsun Mevlamızla.